Ruhumuzdan nasıl besleniriz? Nasıl beslenelim? Gelin önce mevcut durumu anlatalım. Ondan sonra neler yapalım bu durumdan özgürleşmek için ona bakalım. Bugün çoğunluğumuz karşıtlarımızdan besleniyoruz. Yani biz eğer herhangi bir duygunun, davranışın bir ucundaysak, bir ucun iyice aşırısına gitmişsek, doğal denge prensibi gereği diğer uçları hayatımıza davet ederek bir beslenme sistemi yapıyoruz. Oysa kimisi mesela aşırı titizdir. O kadar kendini kirli hisseder ki hayatına dağınık insanları çeker. Kimisi çok konuşur. Hiç konuşmayan suskunları çeker. Kimisi çok kavgacı, saldırgandır. Çok sessiz ve yumuşaklarla buluşur. Kimi A takımındadır. B takımıyla, Z takımıyla hatta bir araya gelir. Yani biz herhangi bir konuya ne kadar karşıtsak, ne kadar o konunun aşırı ucundaysak, bu sefer hayat bizi diğer tarafımızla besler, diğer ucumuzla besler. Eğer herhangi bir konuda negatiften beslenme ihtiyacımız varsa, acıtılarak, incitilerek, öfkelendirilerek, kızdırılarak, korkutularak, endişelendirilerek beslenme ihtiyacınız varsa, tabii ki bu ihtiyacınız bu duygularla beslenecektir. Yani size bu sefer sunulacak olan doğal olarak negatif beslenme araçları olacaktır. Bunları kötü diye değil, daha negatif, düşük frekanslı diye negatif olarak nitelendiriyorum. Çünkü bunlardan beslenme tabii ihtiyacınız olduğu için bunlardan besleniyorsundur. Fakat burada ne kadar diyelim ki negatifin altlarına aşağılarına gidiyorsanız, pozitifin de bu sefer diğer uçlarıyla ilgili, bu iyi demek yine değildir. Yani aşırı hareket ya da travma oluşturucu, aşırı hareketlendirici durumlar ve sistemlerle sizi hayat bir araya getirir. Aslında bunlarla besler. Eğer çok baharatlı, acılı bir şey yediyseniz içerideki yangın doğal olarak sizi çok fazla su içmeye götürecektir. Yani bu beslenme kaynakları sizi farklı bir aşırılığı çektirecektir. Eğer siz sadece zihninizin doyacağı konular ve alanlarla beslenme ihtiyacındaysanız, mesela sadece diyelim ki teknik bir bilimle, sadece bilim ne derse onu alırım, kalan bilimsel değilse almam diye beslenme sistemlerinizde dirençler meydana getirirseniz ya da sadece beni ikna ettiklerinizi içeriye alırım, kalbimi dinlemem derseniz, sadece dışarıya bakarım, içeriye değil derseniz dışarıdan beslenirsiniz. Oysa ki arkadaşlar, bugüne kadarki öğrenme sisteminin çoğunluğu beden aracılığıyla, yani duyularımızla, duyarak, işiterek, görerek, diyelim ki dokunarak, duyularla öğrendik. Bize bir şeyler anlatılarak, ikna ile öğrendik. İnanç sistemleriyle ya da birinin, şu anda benim de size yaptığım gibi, birinin bir tavsiyesi ya da bir aktarımıyla bir şeyler duyduk ve öğrendik. Bunların her bir tanesi bizim bedensel öğrenme yolları ve yöntemleriydi. Yani dünyasal ama bedensel. Peki bunların her bir tanesi bazen diyelim ki farklı duygular uyandırdı bize. Kimisi sanki gerçekten bizim ruhumuzu besliyor gibi hissettirdi. Kimisi gerçekten çok hazlar verdi. Kimisi içimizi kapattı. Kimisi duyguda, kimisi zihin ya da mekanikte bize bazı şeyler gösterdi ve hissettirdi. Öyleyse biz ruhsal beslenme deyince ne anlayacağız eğer sadece duyularla ilgili değilse? İşte burası bir dönüm noktası. Çünkü bugüne kadar bize dünyada öğretilen, anlatılan sadece
bir bedensel öğretmeydi. Oysa ki ruhsal öğrenim bedenselin ötesinde başka bir öğrenim ve beslenme sistemini açmakla başlıyor. Bunlardan bir kısmı tabii ki bizim ilham kapılarımız, sezgilerimiz. Ama bunlar da aslında bedenselle ruhsal arasındaki köprü bağları. Yani yine eskilerin deyimiyle kalp gözünü bir yerde açarak, kalbin duyularını ve pusulasını nereden ne öğreneceğine açarak, hayatın bize söylediklerini sadece bilgiyle, teknik olarak değil, hatta sadece duyular aracılığıyla algılamak da değil, artık hayatın aktardığı bilginin ötesindeki tesiri, ince enerji alanlarını okuyarak öğrenmeye geçme alanımızdır burası. Bu bir şekilde içe doğuşlar, ama bu içe doğuşların da içine maddesel şeyler karışabilir ya da araya karışmalar yapabilir. Gittikçe zaman içinde bunları ayıklarız. Bu anlattığım medyumluk da değil, yani başka bir frekansın sizin bedeninizi kullanarak size aktarması da değil. Bu sizin kalbinizin özünüze bağıyla, bağlantıyla, yani ruhunuzdan size direkt olarak halin, hayatın, bilginin ve bilgeliğin açılarak aktarılmasıdır. Tabii ki buralara, bu hale gelebilmek için öncelikle hayatı önce iyi okuyacağız. Hayatı okumayı, kaderi okumayı, anı okumayı öğrendikçe artık tesir ve kalbimizin titreşimlerini de okumayla ilgili ustalaşacağız. Ve asıl olan muhabbet denilen muhabbet kendimizle başlayacak. Her birimiz kendimizle, kendimiz olmaktan mutlu olup huzur duyacağız. O huzur en çok bizim kendimizle olduğumuzda olacak. Yani o anda tüm kainatla bir olmak olacak. Bizim bizle, kendimizle, ruhumuzla birlik halinde olmak. Ne kadar bunu yapabiliyorsak, yapabildiğimiz ölçüde bir bakacağız ki kapılar açılmış. Kapılardan hangi sorunuz varsa, ki ilk başta belki teknik, zihinsel bir sürü sorularınız olabilir ama zamanla bunlar elenecek ve gerçekten kendinizle birlikte gidip kendinize buluşabilmenin yolları ve sistemlerini danışacaksınız. Ve danıştıkça kendinizden kendinize yardım eli ve köprüler kurulacak. Bu her birimizin ruhumuzdan beslenmeye başlaması ile ilgili ilk adımlar olacak. Biz dışarının bizi beslemesine olan ihtiyacımız devam ettiği müddetçe dışarıdan besleneceğiz. Tabii ki birbirimize rehberlikler, birbirimize yardımlar yapacağız. Ama bütün bu yardımlarımızın gideceği bir nokta var ki her birimizin kendimizle buluşarak kendi rehberliğimizde, kendi ruhumuzun rehberliğinde kendimizle, kendi yolumuz olabilmek. Bu yoldan sapanlar yoldan çıkabilir. Kandırılabilir. Çünkü dışarısı bize ışığın oyunlarıyla gelir. Işığın oyunları, gördükleriniz ve duyduklarınız bazen sizi yanıltabilir. Ama tesir okumayı öğrendikçe, hayatı okumanın ileri tekniklerinde, siz artık okur yazar olursunuz. Tesir okur yazarlığı bu dünyadaki en kıymetli enerji alanlarından bir tanesidir ki bunun diğer adı Hızır ilmidir. Yani olanın perde arkasını, görünenin de ötesini görebilme yeteneklerimiz açılır. Öyleyse gelin önce dileyelim. Ruhumuzdan beslenen olalım. Ruhumuzun beslenmesiyle coşalım. Ve bu coşkuyu paylaşalım, alalım, aktaralım ve ruhumuzun coşkusuyla akalım. Sevgilerimle
buluşalım ve buluşma niyetiyle kucaklaşalım. Hoşça kalın.